İlk sarı süt kolostrum deniyor ona. Bağışıklığın en çok barındırdığı süt o sarı süt. Sarılık neden olur? İşte hastalık mıdır, değil midir? 18 saat uyuyor. O zaman biz uyandırmayalım mı? Göbek bağı ne zaman düşer? Şimdi göbek bağı sarılığın en önemli tedavisi. Diğeri, bebeği nasıl yatırmalıyız? Eskiden bizim gördüğümüz çok üşüyecek ve işte hasta olmasına sebep olacak. Herkese selam. Ben Aybüke Derin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni doğanla ilgili genel bilgiler vereceğim. Önce kendimden bahsedeyim. Biliyorsunuz, bilenler var. Bu videoyu ilk defa izleyecekler için. Hemşireyim. 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Sonrasında çocuk hemşireliği, hem de anneyim. Deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Hastanede yeni doğan bir bebek taburcu olduğunda anneye verdiğim bilgileri şu an size vereceğim. Genel bilgiler olacak, çok ayrıntılı değil. Tabii ki aklıma ayrıntı gelirse onları da veririm. Video geliyor. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Doğumu yaptınız, normal ya da sezaryen. Hastaneden taburcu oluyorsunuz bebeğinizle beraber. Eve gidiyorsunuz ve neleri bilmeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki bebeğin temel ihtiyaçları emzirmek, alt değiştirmek ve uykudan bahsedeceğim. Emzirmek şu şekilde: yeni doğan bir bebek ilk günlerde 2 saate bir emzirmek gerekiyor. Çünkü kan şekerleri çok çabuk düşüyor, hem çok çabuk yoruluyorlar, hem de o ilk süt çok önemli. Yani o ilk sarı süt kolostrum deniyor ona. Bağışıklığın en çok barındırdığı süt o sarı süt. O yüzden onu mutlaka alması gerekiyor. 2 saate bir emzirmek gerekiyor ki sarılık olmasın. Bu arada sarılıktan da bahsedeceğim. Sarılık neden olur? İşte hastalık mıdır, değil midir? İyileştirmek için neler yapmalıyız? Bunlardan da bahsedeceğim. Sarılık olmaması için 2 saate bir emzirmek gerekiyor ilk günlerde. Sonrasında ilk 1 ay 3 saate bir emzirmek gerekiyor. 1 aydan sonra 4 saat, 3 saat şeklinde değiştirebilirsiniz emzirmeyi. Mama alıyorsa, yani mamayı önermiyorum ben. Ayrıca anne sütü arttırma ile ilgili videom da var. Onu da kartını yukarıya bırakayım. Anne sütü nasıl artar? Bebeğinizin anne sütü alması için neler yapmanız gerekiyor? Onunla ilgili videom var. Ama kısaca yine burada da biraz bahsedeyim. Anne sütü alması bebeğinizin sağlıklı olmasını sağlıyor. Sizin sağlıklı olmanızı sağlıyor. Göğsünüz mastit olmuyor ve anne bebek bağını çok güzel arttırıyor. O yüzden emzirmenizi öneriyorum. 3 saatte bir emzirmenizi, gecede uyandırmanızı. Şimdi yeni doğan bebekler çok fazla uykuya meyilli oluyor. Günde 16-18 saat kadar uyuyorlar. Şaşırabilirsiniz ya da bebek doğduğunda bu hiç uyanmıyor diye panik olabilirsiniz, ama normal. Şöyle 18 saat uyuyor, o zaman biz uyandırmayalım mı? Hayır, kan şekeri düşebilir ve fark etmezsiniz. Bu sebeple 3 saate bir uyandırmak gerekiyor. Uyandırıp emzirip tekrar uykuya dalabilir. Peki altını ne zaman değiştirmeliyiz? Şöyle, altını emzirmeden önce değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Beslediniz, sonra bebeği yatırdınız, bacaklarını kaldırdınız. Kaldırdığınızda mideye bası yapmış olacaksınız ve yediklerini çıkarabilir, kusabilir ya da reflü oluşabilir. Bu sebeple önce, emzirmeden önce altını değiştirmenizi, ellerinizi yıkamanızı, sonra emzirmenizi öneriyoruz. Hem daha temiz olması açısından hem de bebeğin sağlığı açısından bu şekilde. Yine 3 saate bir altınızı değiştirmelisiniz. Ayrıca kaka yaptıysa hiç bekletmeden değiştirmek gerekiyor. Çünkü yeni doğanların derisi çok ince. Diğer bir bahsedeceğim konu bez, uyku ve beslenmeden kısaca bahsettim. Yeni doğan bebeklerin kahverengi yağ dokuları çok az. Yani kahverengi yağ dokusu demek bizi ısıtan yağ dokusu demek. Bizi sıcak tutan. Bu sebeple bebekler çok çabuk üşür, çok çabuk hipotermiye girer. O yüzden nasıl giydirmeniz gerektiğinden bahsedeceğim biraz. Şimdi şöyle, yazın ya da kışın ne zaman doğurduğunuzun bir önemi yok. Önemli olan ortam ısısı. Şimdi ortam ısısını da sürekli ölçemeyeceğiniz bir ortamda olabilirsiniz. Ben size pratik bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben bu ceketle burada iyiysem, bebek bu ceketten bir kat daha fazla giymeli. Evde atlet ve uzun kollu giyiyorsam bebek uzun kollu ve ceket giymeli. Ben kısa kolluyla iyiysem bebek uzun kolluyla iyi olmalı o ortamda. Ya da ben işte 2 kat giyiniyorsam bebek 3 kat giyinir. Çünkü dediğim gibi kahverengi yağ dokuları çok az, özellikle prematüre ise hiç yok. Siz ne giyiyorsanız bir kat fazlasını giymesi gerekiyor, ama bu yeni doğan döneminde, yani ilk 28 günlük dönemde. Sonra yavaş yavaş sizinle aynı seviyeye gelecek büyüdükçe, ayı geçtikçe. Ama ilk 28 gün çok önemli. Isısını koruyamadığı için siz ne giyiyorsanız bir kat fazlası. Nem aralığı da %40 ile %60 arasında olması gerekiyor. Ben bu yüzden nem cihazı kullanıyordum. Kullandığım nem cihazının linkini aşağıya bırakayım. Nem cihazı kullanıyorum. Ayrıca odada bir tane derece var.
evimde. Onun da linkini bırakırım aşağıya. Hem odanın kaç derece olduğunu görebiliyorum. Hem nemini görebiliyorum. Yeni doğan için ortamın nemi çok önemli. Hem de nem olmayan bir yerde ısıyı korumak çok daha zor. Yani ortam ısı istediği kadar sıcak olsun, kuru olduğu için yine ısıyı korumak zorlaşıyor bebekler için. Nemli olması gerekiyor ortamın. Yeni doğan yoğun bakımda da bu şekilde sağlıyoruz. Yani bebeklerin ortamını nemli ve sıcak tutuyoruz. Diğer bahsedeceğim şey, kaçıncı oldu bilmiyorum ama göbek bağı ne zaman düşer? Şimdi göbek bağı 7 gün 10 gün arası düşmesi bekliyoruz. Daha erken de düşebilir. Yani 5 gün 10 gün arası diyeyim. Daha erken düşmesi, yani 5 günden önce düşmesi, 10 günden sonra düşmesi bizi tedirgin ediyor. Şöyle, tam zamanda düşmesi için ne yapmamız gerekiyor? Önce onu söyleyeyim. Tam zamanda düşmesi için hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Yani bebeği yıkamamak, orayı ıslatmamak, kuru tutmak, bezi oraya denk getirmemek gerekiyor. Göbek bağının dışında olması gerekiyor hep bezin. Çünkü değerse enfeksiyon kapabilir. Banyo yapınca da ıslak kalıyor. Islaklık da enfeksiyona sebep oluyor ve kurumasını geciktirdiği için yine bir kısır döngüye giriyor. Yine aynı şekilde enfeksiyona sebep oluyor. Erken düşmesini de istemiyoruz. Parça kalabiliyor içinde. Parça kalırsa da o da bebek için zararlı. Öyle söyleyeyim. İçinde parça kalıyor. Erken düşmesi de iyi değil. Çok geç düşmesi de iyi değil. Eğer çok erken düştüyse, içinde parça kaldıysa ya da geç düşmediyse, geciktiyse mutlaka doktora görmeniz gerekiyor. Orayı temiz ve kuru tutmanız gerekiyor. Bunu da unutmayın. Diğer bahsedeceğim konu sarılık. Bebek neden sarılık olur ve iyileştirmek için neler yapmalıyız? Bebeğin sarılık olmasının sebebi fizyolojik. Tabii ki patolojik sarılık da var ama genellikle yeni doğan döneminde fizyolojik sarılık oluyor. Yani bu hastalık olan sarılık değil, olağan bir süreç olan bir sarılık. Bebeğin sütü azalması, işte çok fazla uyuması böyle bir kısır döngüye sokuyor. Yani bebek sütü azaldıkça sarılık başlıyor. Sarılık başladıkça daha çok uykuya meyilli oluyor. Uyudukça daha çok emiyor ve sürekli artıyor. Sarılığın en önemli tedavisi emzirmek. Sonraki tedavisi fototerapi hastanede ama bizim için ilk önemli olan evde yapabileceğimiz tabii ki emzirmek. Kesinlikle bu sarı tülbent falan filan önermiyorum. Bebeğinizin yüzüne hiçbir şey örtmemeniz gerekiyor. Çünkü bebeğinizin yüzünü örttüğünüzde bebek belki nefessiz kaldı. Belki zaten havayı azaltıyorsunuz. İçerideki oksijeni azaltıyorsunuz üzerine bir şey örterek. Bir de bebeğinizi görmediğiniz her an tedirgin olmanız gerekiyor. O yüzden bebeğinizi görebileceğiniz şekilde olmalı. Yüzü de açık olmalı her zaman. Emzirmeyi öneriyorum. Normalde emzirdiğinizin 2 katı emzirmeniz gerekiyor. Doğada sarılık oldu. Yani ben o kadar çok şey bilmeme rağmen yine de sarılık oldu. Çünkü ilk gün çok süt gelmiyor. Az geliyor. Yavaş yavaş sarardı ama sonrasında sağarak, yani önce emzirdim sonra sağdığımı verdim. Sağarak verdim işte hastaneye yatmasın diye. Çünkü hastaneye yattığında fototerapi alıyor. İşte hastaneye yatış, şu an koronavirüs dönemi. Hani bir sürü böyle işte damar yolu açılması falan çok tedirgin ettiği için beni. Tabii ki bunlar sürekli gördüğüm şeyler hastanede ama kendi bebeğinizin, yani neyin ne olduğunu bilmek, kendi bebeğinizin daha iyi olmasını istemek. Tabii ki evde yapabildiğim her şeyi yaptım ve hastaneye yatmadan atlattı sarılığı. İlk sarı olduğunuzu fark ettiğiniz bebeğinizin ilk önce yüzde başlar zaten, sonra aşağıya doğru iner. Yüzde başladığında ve ilk fark ettiğiniz anda doktora gitmenizi öneriyorum. Çünkü ilerlememesi için yüzde başladı fark ettiniz, hemen sık sık emzirmeniz gerekiyor. Daha aşağı indi, çok sarardı. Mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Çünkü fototerapi gerektirebilir. Evde artık çözemeyeceğiniz durumdadır. Bunun değerleri oluyor. O değerleri söylemeyeyim. Hastaneye gittiğinizde doktorunuz zaten der ki evet hastaneye yatması gerekiyor ya da der ki evinize gidin sık emzirin. Bu şekilde. Diğeri, bebeği nasıl yatırmalıyız? Eskiden bizim gördüğümüz yan yatırılmasıydı. Yani bize tavsiye edilen bebeği sağ yan ya da sol yan yatırılmasıydı. Ama şimdi araştırmalar gösteriyor ki sırt üstü yatırmak en sağlıklı olanı. Ben reflü yatağı kullandım tabii ki çünkü kusmasın diye. Sırt üstü yatırmak en sağlıklı olanı. Yüzüstü de yatırabilirsiniz bebeğinizi gazının kolay çıkması için. Ama bakıyorsanız bebeğiniz göz mesafesindeyse. Ama eğer gece siz de uyuyacaksınız o da uyuyacaksa yine sırt üstü yatırmanız öneriliyor. Beslenme, bez, uyku, sarılık, göbek bağı, bunlardan bahsettim. Son olarak da kısaca bir banyodan bahsedeyim. Bebeğin göbek bağı düştü diyelim. İlk banyosunu yaptıracaksınız. Bu arada banyo yaptırmayın göbek bağı düşene kadar. Ama saçını yıkayabilirsiniz mesela. İlla şey değil.
bu kafası kirli oluyor doğumdan dolayı. Ondan rahatsız oluyorsanız yıkayabilirsiniz ama karnına su değirmeyin. Göbek bağı düştü, banyo yaptıracaksınız diyelim. Bebekler dediğim gibi kahverengi yağ dokuları yok. Çok çabuk üşürler. O yüzden banyo yaptırırken bir de en çok ısıyı kafasından kaybeder. Mutlaka şapka takmanızı öneriyorum. Banyo yaparken de önce vücudunu sonra başını yıkamanızı. Çünkü başını hemen ıslatırsanız üşüyeceği için çok çabuk, ısı kaybedeceği için çok üşüyecek ve işte hasta olmasına sebep olacak. Önce vücudunu sonra başını hızlı bir şekilde yıkamanızı, hemen kurulamanızı, hiçbir şekilde ıslak kalmamalı. Çok kısa bir sürede kurulamanızı, kuruladıktan sonra ilk önce bezi takıp sonra çoraplarını giydirip daha sonrasında zıbınlığı, diğer şeylerini, yani ayakları ve poposu kapalı olacak. Sonra diğerlerini giydirmenizi, saçını ıslak bırakmamanızı öneriyorum. Konak olabiliyor. Konağı biliyorsunuzdur, derisi pul pul oluyor. Saçını güzelce kuruladıktan sonra şapkasını, eldivenini giydirebilirsiniz. Mışıl mışıl uyuyacaktır. Uykudan da bahsettim. Kısaca banyodan da bahsettim. Bunlar kısa genel bilgiler. Ayrıca sormak istedikleriniz varsa aşağıya sorun. Onları da tabii ki yanıtlarım. Ayrıca beni Instagram'dan takip edin. Orada da güncel bilgiler veriyorum. Şu an bebeğim ek gıda döneminde ek gıda ile ilgili bilgiler veriyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.